UFO'lar. Her ne kadar inanmasak da gerçekliği kanıtlandığı iddiasıyla sürekli karşımıza çıkıyor. Bu UFO hikayelerinin sahteliği kanıtlansa da birçok insan inanmaya devam etmekte. Tarihin en iddialı ancak bir o kadar da gerçek dışı UFO hikayeleriyle dolu. İşte doğruluğuna bugün bile birçok insanın inandığı UFO olayları. Ben Berkay Atlas. Yeni bir hikaye başlıyor. Tarih 3 Aralık 1967. Yer Amerika Birleşik Devletleri, Nebraska. Polis memuru Herbert Schimmer, rutin gece görevini tamamlamak üzere ana yoldan kente doğru gidiyor. Saat gece 02:30 civarında yolun kenarında ışıklar görüyor ve bir römork olduğunu düşünüyor. Bakmak için arabasını o yana doğru sürüyor ama ışıkları birden göğe yükselerek kaybolduğunu görüyor. Saat gece 3'te polis istasyonuna dönüyor ve görev defterine 6 ile 63 nolu yolların birleştiği kavşakta bir uçan daire gördüm. İster inanın ister inanmayın diye yazıyor. Sonra evine gidiyor ve yatıyor ama sabahleyin şiddetli bir baş ağrısı boynunun yanında nedeni bilmediği kırmızı lekelerle uyanıyor. Schimmer önceleri pek telaşlanmıyor. Olayı unutuyor ve birkaç gün içerisinde de lekeler kayboluyor, baş ağrısı da azalıyor. Schimmer kısa bir süre sonra polis şefi oluyor. Daha önce deniz kuvvetlerinde görev yaptığı ve önemli bir hava kuvvetleri subayının oğlu olduğu için kimse onu bir UFO'cu olarak veya fanatik olarak düşünmüyor. Schimmer, şef olduktan 2 ay sonra görevinden istifa ediyor. UFO gördüğünü hatırlamıyor, buna karşın çok şiddetli baş ağrılarını hatırlıyor ve işine konsantre olmakta zorlandığı için görevini yapamadığını söylüyor. Schimmer, eskiden ne olduğunu hatırlamak için ve baş ağrılarının sebebini bulabilmek için hipnoz olmaya karar veriyor. UFO'ları araştıran Kondon Komitesi Schimmer'ın olayını duyunca bir hazırlık soruşturması başlatıyor. Yazdığı yazıyı hatırlamayamadığı için kendisini hipnoteknik regnasyon uygulamak için uyutarak geri döndürme seansını teklif ediyorlar. Schimmer kabul ediyor ve seans esnasında olay ortaya çıkıyor. Schimmer yol kenarında ışıklara bakmak için durduğunda ışıklı cisim ona doğru gelmiş ve otomobilin yanına inmiştir. Schimmer olayı kıpırdamadan izlerken cismin içerisinde insanımsınlar çıkmıştır ve ona yaklaşmıştır. Bir tanesinin gözlerinden fışkıran bir ışık arabaya vurunca arabanın içi yeşilimsi bir gazla dolmuştur. Schimmer silahını çekmeyi düşünmüş ama nedense bunu yapamamış, aksine yanındaki pencereyi iyice açmış ve olaya sadece bakmakla yetinmiştir. Sonra yaratıklardan birisi elini uzanıp Schimmer'ın boynundan tutmuş ve sonra kendisini arabanın dışında bulmuştur. O an kafasının içerisinde "Sen bu yerin gözetleyicisi misin?" diye soran bir ses duymuş ama Schimmer cevap verememiş. Ses devam etmiştir. "Bir uzay aracına hiç ateş ettin mi?" demiş. O zaman Schimmer "Hayır efendim" demiş ve sonra Schimmer'ı bırakmış ve aracına geri dönmüştür. Schimmer hipnoz altında yaratıkların boyunun 120-130 santim olarak tanımladı, başlarının insanlara göre daha uzun ve dar olduğunu söylerken derilerinin gri beyaz, burunlarının da çok düz ve ağızlarında bir yarık gibi bir şey olduğunu, ağzının hiç hareket etmediğini belirtiyor. Yaratıkların gözleri oval ama çok büyük değildi. Gözlerini kıpırdatmıyorlardı. Giysileri gümüş grisiydi ve vücutlarına yapışıktı. Başlarının sağ tarafında antene benzeyen bir çıkıntı vardı. Göğüslerinin sağ tarafında ise kanatlı bir yılana benzeyen bir amblem görmüştü. Hipnoz altında yaptığı çizimlerde Schimmer'ın çizdiği yaratıkların insana çok benzediği ve çok bilinen griler denen uzaylı tiplerine pek benzemediği görüldü. Griler genelde kaçırma olaylarında görülüyorlardı. Olayın devamında sonraki 15 dakika içerisinde Schimmer telepatik sesler duymuştu. Çevresinde daha küçük bir aracın uçtuğunu sanmış, yaratıkları uzun zamandan beri insan ırkını izlediklerini ve adına üreme analiz programı dedikleri bir projeyle meşguldüler. Dediklerine göre rastgele insanlar seçiliyor ve örnekler alınıyordu. Güvencede kalmak istiyorlardı. Schimmer onların bizleri kendi varlıklarına karşı tehlike olarak gördüklerini söylüyorlardı. Düşmanca davranmamışlardı ama olanları hatırlayamayacağını ve onu yine ziyaret edeceklerini söylemişlerdi. Schimmer'a "Unutma, gözleyici, yine geleceğiz ve bir gün evreni göreceksin" demişlerdi. Schimmer aracına döndükten sonra uzay cismi uçup gitti. Boynundaki leke yaratığın bana dokunduğu yerdi. Hipnoz altında her şeyi hatırladıktan sonra bir daha polislik yapmadı.
Kuşkusuz 3 Aralık 1967'den sonra Shimmer'ın yaşamı tümüyle değişmişti ve o artık eski Shimmer değildi. Şimdi özel bir şirkette çalışıyor ve beklediğini söylüyor. Neyi mi? Evreni göreceği günü. Bir diğer olay ise belki de en bilinenlerden biri olan ve sürekli doğru ya da yanlış olarak insanları ikiye bölen Roswell'dır. 1947 yazında ard arda gelen uçan parlak cisim ihbarlarından sonra 4 Temmuz'da New Mexico eyaletinin Roswell kasabasında bir fırtına kopar. Fırtına sırasında Foster çiftliğinin sahibi William ve komşuları patlamaya benzer bir ses duyarlar. Ertesi gün erkenden fırtınanın oluştuğu hasarı tespit ederken geniş alana yayılmış olan bir enkaz bulurlar. Enkaz, parlak metal parçalar ve yanmaz, kesilmez üzerlerinde hierogliflere benzeyen yazılar bulunan çubuklar gibi esrarengiz parçalardan oluşmaktadır. Parçalar her şekle çok kolay girebilen fakat hiçbir şekilde işlenemeyen bir maddeden yapılmıştır. Çevrelerinin yönlendirmesiyle olayı kasabanın şefi Gregora Wilcox'a bildirirler. Evlerine getiren parçaları gören şerif ve ailesi parçaların bir uçan daireye ait olduğunu düşünürler. Şerif yardımcılarını olay yerine gönderir. Bölgeye giden şerif yardımcıları toprağın eriyip karardığı yuvarlak geniş bir alanla karşılaşırlar. Bu sırada şerifle görüşülen yerel muhabir Frank Joyce bu haberi duyan ilk kişi olur. Muhabirin tavsiyeleriyle olayı o sıra dünyadaki tek atomik grup olan 509. bomba grubunun merkezindeki Roswell Ordu Hava Kuvvetleri üssüne iletir. Buradan gelen hava istihbarat görevlileri bulunan parçalara inceleme amacıyla el koyarlar. Fakat olay onları da aşar ve gelen emir üzerine araştırmayı Pentagon'a devrederler. Pentagon'dan gelen yetkililer bulunan parçalar üzerinde radyoaktivite ölçümü yaparlar. Sonuçlar yüksek çıkınca enkazın tam yerini tespiti için bölgeye uçaklar gönderilir. Havada yapılan araştırmacı sonucunda Roswell'in 65 kilometre kuzeydoğusunda bir uçan dairenin enkazı bulunur. Enkaz inceleme ve kaldırma çalışmaları için hazırlık yapmak üzere bölgeye bir arama kurtarma ekibi gönderilir. Bu sırada şerif ve ekibi ilk tespit edilen yanık izlerinin yakınlarında tanıyamadıkları cansız yaratıklar bularak önemli bir keşif yaparlar. Olayın şahitleri yaratıkları büyük kafalı ve gümüş gri renkli üniformalı olarak anlatır. Keşfin üzerine kasabadan aniden güvenlik kontrolleri arttırılır. Bütün giriş çıkışlara barikatlar kurulur. Bölgede konuşulan tek konu uzaylılar olur. Bunun üzerine dedikoduları engellemek ve halkın ilgisini ölü uzaylılardan başka bir yöne çevirmek için yerel yetkililer yazılı bir asın açıklamasıyla radyo istasyonuna verir. Uçan dairelerle ilgili söylentiler dün gerçeğe dönüştü. Başlıklı açıklamada düşen ve ele geçirilip incelenme altına alınan bir uçan daireden bahsedilirken bulunan bedenlerden tek kelime bahsedilmez. Radyo istasyonları haberi Associated Press'e iletir. Haber burada tüm dünyaya yayılır. Olay önce Amerika'da ve sonra da tüm dünyada büyük ses getirir. Roswell Hava Üssü, şerifin ofisi ve yerel radyolar Londra'daki Tokyo'ya telefon yağmuruna tutulur. Olay kontrolden çıkınca Washington olaya el koyar. Washington yeni bir açıklama hazırlayarak ilk açıklamayı yalanlar ve bulunan parçaların aslında bir meteoroloji balonu olduğunu açıklar. Esrarengiz parçalar meteoroloji balonu parçalarıyla değiştirilip fotoğraflanır ve kanıt diye bu fotoğraflar yayınlanır. Bölgedeki radyo ve televizyon kanalları baskı ve tehditle görgü tanıklarıyla yapacakları röportajlardan vazgeçirtilir. Olayı ilk duyuran kanala konuyu kapatmak için 24 saatlerinin olduğunu yoksa bir daha radyo işletemeyecekleri söylenir. Enkaz kaldırma ve araştırma operasyonlarında görev alan tüm askerlere olayın ulusal güvenliğini ilgilendiren bir konu olduğu ve çok gizli tutulması gerektiği söylenir. Kimseyle bu konu hakkında konuşmamaları emredilir ve resmi bir sessizlik başlar. 30 yıl süren sessizlik, nükleer fizikçi araştırmacı Friedman'ın tanıklarla yaptığı röportajlarla sona erer. Bunu takip eden 16 yıl içerisinde 300'ü aşkın tanığın ifadelerini temel alan 5 kitap yazılır. Kitaplardaki tanıklardan otopsiye katılan bir hemşire şunları söyler. Varlıkların çok büyük başları, çukur gözleri ve sadece 4 parmakları vardı. İnsan değil yabancı bedenlerdi. 1995'te Hava Kuvvetleri meteoroloji balonu yalanını kabul eder ve bir başka yalanla enkazın aslında Mogul adlı gizli bir hükümet projesinde kullanılan bir balonun olduğunu söyler. Tabii ki bu inandırıcı bulunmaz.
2011'de FBI'nin açtığı arşivde olayın araçlarda insan vücuduna benzeyen cesetler bulduk. Bulunanlar 90 santim boyunda ve metalik kıyafetler giyiyor. Vücutları pilotların giydiği kıyafetlere benzeyen bandajlarla kaplı diye kaydettiği ortaya çıkar. Tüm yaşananlardan, konuşmalardan ve resmi açıklamalardan sonra olayın herkesten gizlenen, insanlığın kaderini değiştirebilecek, gerçek mi yoksa aşırı heyecan verici ve hayal gücünün ürünü profesyonel bir kurgu mu olduğu hakkında bugün daha kesin bir sonuca varılamamaktadır. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.